Merhaba değerli izleyiciler. Ses, dalgalar ve titreşim bölümümüze kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölümde dalgaların etkileşim modellerinden ve hologram kavramından bahsedeceğiz. Dalgaların etkileşiminden ortaya çıkan karmaşık modelleri göstermek için sığ bir tava, su ve 3 çakıl taşını içeren basit bir deney kullanarak dalga girişim olayını açıklayabiliriz. Evet, şimdi hemen vakit kaybetmeden deney düzenimizi çizelim. Burada tavayı öncelikle koyduk. Çakıl taşlarını bu şekilde yerleştiriyoruz. Bunlar odak noktası olacak şekilde yerleştiriliyor. Ve şimdi daha geniş kavramlarla bir bağlantı kuralım bunlar üzerinden. İçerisinde bu tavanın su var ve 3 tane çakıl taşı var bu şekilde. Tamam. Ee, Deney sığ dairesel bir tavayı suya doldurup aynı anda içine 3 çakıl taşı atarak başlıyor. Şimdi bu şekilde tepsimizin içerisine şu bizim tepsimiz olsun. Şöyle tanımlayalım. Tepsi veya tava. İçerisi tabi bunun suyla dolu. İçerisi suyla dolu. Ve burada da 3 tane de çakıl taşı var. Noktalar. Şu noktalar şekilde temsil edecek şekilde. Şimdi bunları suya attığımızda bunlar ne olacak? Ne oluşturacak? Sizin de beklediğiniz gibi dairesel halkalar şeklinde nokta kaynağı temsil edecek şekilde yayılacak. Şunu bir dairesel halkayı temsil edecek. Bu bir dairesel halka. Ve bu dairesel halkalar giderek genişleyecek ve birbirleriyle girişim oluşturacak. Bu şekilde dairesel halkalar birbirleriyle girişim oluşturacak ve radyal olarak da genişleyerek dalga üretimi gerçekleşecek bu durumda. Yani şöyle yayılan radyal dalgalar diyelim. Şu çakıl taşları da temsili olacak şekilde çakıl taşları kaynağı temsil etsin. Peki güzel. Bunlar yine etki noktasından itibaren dairesel bir şekilde dışarıya doğru yayılacak. Bu noktada süperpozisyon ve girişim prensibinden bahsedebiliriz. Yani süperpozisyon ve girişim prensibi. Dalgalar yayıldıkça kaçınılmaz olarak birbirleriyle karşılaşacaklar ve süperpozisyon ilkesine göre herhangi bir noktadaki bileşke dalga genliği o noktadaki bireysel dalgaların genliklerinin toplamı şeklinde ifade edilecek. Bunlar yapıcı ve yıkıcı girişim oluşturabilirler birbirlerinde. Şimdi onu da izah edeceğim detaylı olarak. Evet, dalgaların bu etkileşimi tepe ve çukurlarla temsil edilecek şekilde. Örneğin şöyle bir dalga yayılımı olsun. Burada da aynı ona paralel de bir dalga olsun. Bunlar karşılaştığında yani şu hizada karşılaştıklarında tepe noktaları birbirini kuvvetlendirecek. Çukur noktaları da birbirini kuvvetlendirecek. Bunlar tabii ki de eş fazla olursa bu durum geçerli. Fakat arada bir faz farkı olursa mesela diyelim bunun tepesi şunun çukuruna geldi. O zaman birbirlerini yok edecekler. Peki bu etkileşim nedeniyle bu etkileşim tabii kaotik olabilir. Çünkü taşı atmanın süresi sekansına ve taşı atma şiddetine bağlı olarak değişebilir. Bunun etkisinde bir kaotik davranış sergileyebilir ve aynı zamanda bunlar hizalandığında dedik dalga genliğini etkili bir şekilde azaltan veya geçersiz kılan yapıcı veya yıkıcı girişimlere sebep olabilirler. Genliğini arttıran tabii yapıcı girişim. Bunun üzerinde yoğunlaştığımızda karmaşık dalgacık deseni oluşturur. En sonunda burada gördüğümüz gibi şekilde karmaşık bir dalgacık deseni oluşacak. Ve bunlar ilk bakışta kaotik gelebilir ancak doğal bir düzen içerisindedirler. Evet dedik ki bu desenler ilk bakışta kaotik görülebilir ancak doğal bir düzen içindedirler ve su yüzeyindeki her nokta
3 çakıl taşının ürettiği dalgaların kümülatif etkisinden etkilenir. Peki bu bağlamda devam edecek olursak donmuş girişim desenini mecazi olarak bir hologramla karşılaştırıp iki boyutlu uzaydaki 3 boyutlu dalga etkileşimlerini yakalayabiliriz. Yani burada iki boyuttaki bu desenler, bu girişim desenleri, onu yazalım. İki boyuttaki girişim desenleri aslında 3 boyutta bir hologram üretiyor. Üretecek bilgiyi ihtiva ediyor diyelim. Ve bu etkileşimleri yakalıyor doğal olarak. Peki bundan sonra da holografinin kendisi ışık dalgalarının girişim desenlerini burada kaydetmeye dayandığı için bu benzetme oldukça yerindedir. Ve deneyimiz buradaki fizikteki daha geniş birçok kavram için güçlü bir benzetme görevi görmektedir. Mesela kuantum mekaniğinin parçacıklarının davranışlarını aynı zamanda girişimini de sergileyen, olasılık dalgalarının girişimlerini de sergileyen varlıklar olarak yansıtmasını buna bir örnektir. Yani kuantum süperpozisyon yasası diyebiliriz buna. Olasılık dalgalarının üst üste binmesi durumu veya işte yok etmesi bir durumu. Daha sık kaos ve düzenin de doğasına da değinmektedir. Ve makroskopik düzende görünüşte rastgele olan desenler daha derinlemesine analiz edildiğinde yapılandırılmış ve öngörülebilir desenleri ortaya çıkarmaktadır. Evet, bu deney dalga dinamiğinin birçok yönünü basitleştiriyor. Yani bilgi toplamak için ses dalgalarının kullanılması gibi gerçek dünya uygulamalarında dalga zayıflaması, ortam özellikleri ve 3 boyutlu etkiler gibi karmaşık hususlarda devreye girmekte tabii. Ek olarak dinamik görüntüden statik görüntüye geçiş, yani dalga desenlerinin dondurulması gibi bir sürece de tanık olunabilir. Bu bağlamda yani sıcaklık ve dalga aktivitesi üzerinde de hassas kontrol gerektirilebilir pratik senaryolarda. Sonuç olarak da bu deneyde gözlemlediğimiz üzere girişimin canlı bir örneğini görüyoruz. Ve fizikteki karmaşık sistemleri anlamak için bir metafor görevi de görüyor aynı zamanda. Ve burada da tabii dalga davranışını destekleyen basit kurallar var. Bunlar karmaşık olaylara da yol açabiliyor. Ve bunların da çeşitli bilimsel alanlarda nasıl uygulanabileceği konusunda da daha derin tartışmalara gidebiliriz. Bu noktada tabii dalgaların davranışlarını izah etmek oldukça önemli. Şimdi biraz da o noktada ilerleyelim. Şimdi de dalga girişimini anlamak üzerine konuşalım. Dalga girişimini anlamak diyelim. Burada da iki veya daha fazla dalga karşılaştığında birbirlerinin içinden geçip değişmeden devam etmiyorlar ve bunun yerine girişim olarak birbirleriyle üst üste geldiği yerlerde kuvvetlendiriyorlar birbirlerini. Yani diyelim dalganın frekansı bir şekilde şöyle olsun. Bu bir tane dalga, bir de diğer dalga deseni şu şekilde temsil edilsin. Bunlar diyelim aynı frekanstalar. Şimdi bunlar üst üste geldiğinde, şu düzlemsel bölgede üst üste geldiğinde birbirlerini ne yapıyorlar? Güçlendiriyorlar. Dolayısıyla yeni oluşan dalgada şiddeti artıyor. Ve çukurlar da yine üst üste geliyor. O zaman çukur kısmı da yine 2 katı olarak olacak şiddette toplandığında ne oluyor? Bu üst üste geldi, şurayı da güçlendirdi. Şu ikisi üst üste geldi, burayı güçlendi şeklinde böyle devam ediyor. Bunda bir problem yok. Buna yapıcı girişim deniyor. Fakat arada diyelim 90 derecelik bir faz farkı olsun. Yani birinci dalga şu şekilde başladı, gidiyor, devam ediyor. Şimdi bunun şeyi ne derler ona? Tepesiyle şunun çukuru, ikinci dalgada da bunun çukuru karşılaşacak şekilde gözlemlenirse şöyle.
Burada bir faz farkı oluyor ve bu faz farkı nedeniyle şunun tepesi bunun çukuruyla eşleşiyor ve sıfırlanıyor. Bunlar birbirini götürüyor. Buna da yıkıcı girişim deniyor. Ve hiç o noktada da o bölgede de hiç duran, hiçbir şekilde hareket etmeyen bir yüzey alan, yani alan oluşuyor. Evet, bu bağlamda tekrar tava su deneyine dönecek olursak yine burada da dairesel dalgalar ya birbirini güçlendiriyor ya da birbirlerini sönümlüyorlar. Evet, mesela şu bölgede de devam edelim. Şu bölgede de buradaki çukur buradaki tepeyle karşılaşıyor ve burayı da götürüyor. Buna da dediğimiz gibi yıkıcı girişim deniyor. Şöyle bahsedelim. Peki, bunlar daha çok ortamın özelliklerinin girişim deseni üzerinde etkileri söz konusu. Ve yayıldıkları ortamda, mesela diyelim burada suyla yayılıyor. Ses dalgaları hava üzerinden yayılıyor. Hava ortamında yayılıyor. Dalga deseninin karakteristiklerini etkiliyor önemli ölçüde. Yani ortamın özelliklerinin girişim desenleri üzerindeki etkileri de bu bağlamda önemli. Mesela örneğin burada suyun derinliği önemli, sıcaklığı önemli. Suyun derinliği dalga hızını, yani tava içerisine attığımızı varsaydık ya. Şurada tava içerisine attık diyelim o şeyleri, 3 tane çakıl taşını. Şuradaki suyun derinliği bizim açımızdan önemli. Bu suyun derinliği dalga hızını ve dağılma özelliklerini belirliyor. Yani dalga hızı ve dalganın yayılma özellikleri diyelim. Dağılma özellikleri, yayılma üzerinde etkisi var. Sığ suda daha yavaş seyahat ediyor dalgalar. Yani sığ ise yavaş. Yani suyun derinliğine bağlı. Burada da şöyle bir formül geliştirebiliriz. C eşittir, yani yayılma hızı, su dalgasının diyelim yayılma hızı. Kök içerisinde G çarpı H. H da şuradaki derinlik olsun. Suyun yüzeyinden itibaren ölçtüğümüz derinlik olsun. Peki C burada dalga hızını temsil ediyor dedik. G de yerçekim ivmesini temsil ediyor. Ayrıca sığ sularda dalga boyu sınırlanıyor. Yani daha kısa dalga boyu, o zaman frekansı daha yüksek oluyor. Sığ sular etkiliyor. Hemen şurada belirtelim. Ve orada ortamın özelliklerine göre değişiyor tabii ki de. Evet, burada sıcaklığın ortam yoğunluğuna ve viskozitesine olan etkisinden de bahsettik. Şimdi bu noktada aynı zamanda bu diğer dalga tiplerine de uyarlanıyor. Yani sadece su dalgalarıyla sınırlı değil tabii ki de. Bunlar mesela diğer ortamlardan örneğin ses dalgaları havada oluyor. Elektromanyetik dalgalar uzay boşluğunda. Dalgaları dedik. Bu formların başka dalga türlerini kapsayacak şekilde genişletilmesi ve bunun dışında girişim desenleri ve dalgaların süperpozisyonları da mevcut. Bunlar da mesela kuantum mekaniksel davranışlarda da örneğin yine benzer etkilere sebep oluyor. Kuantum mekaniksel olasılık fonksiyonu diyelim. Yine bu da dalga formunda ve yine bu Schrödinger dalga denkleminden türetilen yine dalgaların belirli bir ortamda yayılması gibi modellenebiliyor aynı zamanda. Ve şimdi de çoklu kaynaklar için girişim desenlerinin matematiksel modellemelerine bakalım.
Evet, şimdi de matematiksel olarak çokluk nokta kaynaklarından gelen girişimleri nasıl modelleyeceğimize bakalım. Her kaynaktan gelen dalga fonksiyonlarının toplamıyla yapılabilir. Diyelim bizim 3 farklı kaynağımız vardı. Buradan yayılan dalgaların, dairesel dalgaların diyelim, oluşturduğu girişim desenleri. Her bir kaynaktan gelenlerin toplamı. Mesela burada Tümevar'ın formülüyle ifade ediliyor. Toplam dalga fonksiyonunun karakteristiği aynı her kaynağın aynı frekans ve aynı dalga boyunda olduğu varsayılarak, yani şu varsayımlar altında tekrar edelim. Aynı frekans ve dalga boyu olduğu varsayım altında diyelim toplam dalga fonksiyonu da bireysel dalga fonksiyonlarının toplamı olmuş oluyor. Burada A'yı neyi temsil ediyor? A'yı genliğini temsil ediyor. Şöyle yazalım. Genlik. Burada i mesela diyelim 3 tane kaynağımız var. Bu i 1'den 3'e kadar toplanıyor. Tabii 1'den n'e kadar diyelim. N de kaynak sayısını temsil ediyor şurada. 1, 2, 3 tane var mesela. Sonra burada K dediğimiz dalga karakteristiği, dalga modu belirleyen, yani dalga modunu belirleyen dalga karakteristiği. Ve burada R zaten küresel diyelim burada yayıldığında, diyelim x, y, z koordinatlarında, fakat düzlemsel olarak yayıldığında x ve y koordinatlarındaki bunun bileşkesini gibi düşünebiliriz yani. Ayrı ayrı x ve y ne derler ona, boyutlarına da boyutları üzerinden temsil edildiğini varsayalım. İki boyutlu dalgalar için belirli bir referans sistemine göre. Konum vektörü, yani bu kısacası konum vektörü. R konum vektörünü temsil ediyor. Ve burada da dediğimiz gibi fi fazını temsil ediyor. Omega da açısal frekansını temsil ediyor dalganın. Şöyle açısal frekans, şu da fi'lerde faz karakteristiğini temsil ediyor. Peki burada bu model dediğimiz gibi matematiksel olarak girişim desenlerinin karmaşık yapısını öngörmek için, yani faz ve genlik gibi parametrelerde ayarlanarak yapıcı ve yıkıcı girişimlerden nasıl etkilendiğini gösteriyor bize. Bunu da mesela gerçek dünyada uygulamalarından bir tanesi antenler, mesela anten dizilerinin birbirleri üzerinden etkileşimleri örnek verilebilir. Peki burada da dediğimiz gibi yani girişim desenleri üzerinden bir tanımlama yaptık ve şimdi artık daha ileri noktalara geçelim. Bunlar farklı frekanslarda bulunduğunda nasıl oluyor? Yani diyelim bunlar aynı frekansta, aynı dalga boyunda olunca bu şekilde hesaplanıyor, bu şekilde yapılıyor. Fakat farklı frekanslarda olursa çeşitli fiziksel etkilerden, fiziksel parametrelerin değişiminden dolayı yayılımı, etkileşimi diyelim. Burada da darbe, yani vuruş frekansları devreye giriyor. Şimdi bu vuruş frekanslarına bakalım. Evet, şimdi vuruş frekanslarında şunu şimdi sonradan geri açarız. Burada genlikte periyodik değişikliklerle karakterize edilen yeni bir dalga düzenine yol açıyor. Yani farklı frekansların üst üste binmesi sonucunda dalgalar aperiyodik bir davranış gösteriyor. Fakat belirli paketçikler halinde periyodik davranışlar gösterebiliyor. Şimdi mesela örneğin burada iki farklı dalga frekansına sahip olsun. Bunlar karşılaştığında yine birbirleriyle düzlemsel olarak şurada görüldüğü gibi paketçikler halinde yayılıyor ve bu paketçiklerin artık şeylerini biz burada frekans olarak değerlendiriyoruz. Paketçikler içerisindeki durumları, yani şuradaki diyelim bunlar tepe noktasını gösteriyor. Artık bunun yeni frekansı şu iki paketçiğin birbirini tekrar etmesi şeklinde oluyor. Hani burada zaten frekans tanımını da yapabiliriz. Frekans dediğim, evet, frekans da şu şekilde tanımlayalım. Diyelim kendini belirli bir harmonik fonksiyonumuz var. Kendisini periyodik olarak tekrar etsin bu. Sinüs dalgası da olabilir. Şimdi bir saniye içerisinde kaç sefer tekrar ettiğine bakılıyor frekansta. Bir saniye geçti diyelim. Bu dalga tepesi kendisini 3 defa tekrar ediyorsa buna 3 Hz deniyor.
Bu şekilde gayet basit bir ilişki var. Hani ve bunun bu noktada diyelim bir saniye içerisinde 10 defa tekrar etti kendini. Şimdi 10 kere bundan o zaman ne olacak? Aynı şekilde 10 tane çizilmiş olacak. O da 10 Hz'e karşılık geliyor. Bunlar da farklı frekanslarda. Diyelim ki 50 bir tanesi 50 Hz olsun. Şöyle gösterelim bir saniye. Bir tanesi 50 Hz olsun. Karşılaşılan dalga. Diğeri de 60 Hz olsun. Şimdi buradaki hesap önemli. Bu ikisi karşılaştıklarında darbe yani bizim vuruş frekansımız şöyle gösterelim. Şu paketçiklerin kendisini tekrar etmesi bir saniyede. Şu ikisi diyelim karşılaştı. Biri 50 Hz, diğeri 60 Hz. Bunların birbirini tekrar etmesi bu ikisinin arasındaki fark olmuş oluyor. 60-50'den 10 Hz. Yani bunlar saniyede bu sefer 10 defa birbirini takip ediyormuş gibi bu paketçik halinde birbirleriyle ne oluyor? Paketçik halinde şöyle. Paketçikler bu sefer kendilerini tekrar ediyor. Saniyede 10 defa diyelim. Bunun içerisinde tabii yine bir girişim dışı dalga desenleri var. Peki aynı şuradaki yapı gibi şöyle gösterelim. Şuradaki yapı gibi. Dolayısıyla şunun kendisini tekrar etmesi üzerinden biz bunu değerlendirebiliriz. Yani diyelim bir saniye geçti. Bir saniye geçtiğinde 10 defa kendini tekrar edecek diyelim. Tamam. Diyelim 10 devir 10 Hz'e 12 Hz olsun. Hesabımız yine gayet basit. Elimizde 10 Hz'lik bir dalga var. Bir de 12 Hz'lik bir dalga var. Bu ikisinin arasındaki fark o zaman darbe frekansımız 12-10. 12-10'dan ne oluyor? 2 olmuş oluyor. 2 Hz olmuş oluyor. Peki bunu mesela matematiksel formülasyon olarak da yine ifade edecek olursak bu hesaplamayı direkt çıkartıyoruz. Yani buna F vuruş diyelim ya da F beat diyelim. İki sinyali karşılaştırıyor birbiriyle. Modülasyon tekniklerinde bu kullanılıyor. F1 eksi F2 yani iki frekansın farkı şeklinde elde ediliyor. Ve oluşan yeni dalganın formu da YXT diyelim. Sadece x ekseninde yayıldığını varsayalım. Bu dalganın Y1 dalgasının xt fonksiyonu artı Y2 dalgasının xt fonksiyonu olmuş oluyor. Y2 dalgasının xt fonksiyonu. İkisinin toplamı olmuş oluyor yani. Evet bunlar pratik uygulamalar olarak girişimde holografide kullanılıyor. Akustik uygulamalarında gürültü iptali yani noise cancellation dediğimiz ve müzik sesin ayarında frekans ayarında uygulanabiliyor bu teknikler. Bu şekilde doğal olarak da fiziksel sistemlerle bağdaştırılabiliyor. Ve burada da sanıyorum kafanızda canlanmıştır belirli bir şekilde. Mesela burada iki hoparlör örneğini de verebiliriz. Yani bir odada birbirinden birkaç metre uzağa yerleştirilmiş iki hoparlör olduğunu düşünelim. İki tane hoparlör olsun. Ve bunlar aynı ses seviyesinde aynı tonu çalsın. Bazı noktalarda yani müziğin daha yüksek olduğu bazı noktalarda daha sessiz ve hatta boğuk olan şöyle iki tane girişimin etrafında yani iki ses dalgasının girişimi etrafında şurada da bir tane gözlemci olsun. Gözlemci bunu duyuyor. Bu ses dalgaları da buna yayılıyor tekrardan. Yani şu şöyle yine küresel yayılıyor. Burada bazı noktalarda daha sessiz hatta boğuk bazı noktalarda daha yüksek olduğunu fark edeceksiniz. Sesin kendi içerisindeki girişim deseni üzerinden. Yani gürültülü kısımda tabii birleşerek daha fazla sesi yükseltir. Tersine hoparlörün tepe noktası dip noktasıyla buluştuğunda da yine şuradaki yıkıcı girişim olacak şekilde o da birbirini iptal eder. Daha sessiz bir nokta oluşur. Tabii örneğimizi genişletirsek mesela bir tane gitarist olsun. Gitarını akort etmeye çalışıyor. Gitarını çalışıyor. Bu noktada
yine aynı olmayan ancak yani aynı frekansta olmayan perdelere sahip ses tınıları iki ayrı teli aynı anda diyelim çaldığımızda boğuk, hızlıdan yavaşa doğru değişen uğultulu dalgalı veya uğultulu sesler çıkacaktır. İşte bunlar da daha düşük frekanslara karşılık gelebiliyor. Yani o vuruş frekanslarına karşılık gelebiliyor bunlar. Senkronize olmadığını varsayıyoruz. Çünkü aynı farklı frekanslara sahip. Frekanslarda akort ederken gitarı. Peki yani diyelim mesela sesin hızını yüksekten alçak seviyeye tekrar ederek alçaktan da yüksek seviyeye geçişi yani. Geçişlilik önemli burada. Yüksekten alçağa. Oradaki bandın içerisindeki yayılım gibi. Bandın içerisindeki farklı seviyelerde, şiddetlerdeki yayılım gibi. Bunları tabii hepsini bir araya getirdiğimizde somut olarak bunlar doğada gözlemlediğimiz olgular ve dalgaların girişim desenleri ve birbirleriyle olan ilişkileri biçiminde genel hatlarıyla yapıcı ve yıkıcı frekanslardaki girişim, yani aynı frekansların yapıcı ve yıkıcı girişimde ve farklı frekanslarda oluşan vuruş frekansları, pulse frekansları olacak şekilde türetiliyor. Evet, burada yine temel dalga denklemi üzerinden, aynı zamanda temel dalga denklemi üzerinden de belirttiğimiz gibi aynı şekilde yazılabilir buradaki şeyler. Yani toplamda birçok farklı kaynaktan gelen ses dalgalarının üst üste binmesi durumunun matematiksel olarak karşılığı buradaki harmonik fonksiyonların üst üste toplanması, süperpozisyon durumu. Evet, K burada yine dalga sayısını temsil ediyor. Yine onu şöyle gösterebiliriz aynı zamanda. Çok hızlıca. Y bu sefer diyelim sadece şeyde yayılsın, tek bir boyutta yayılsın. Şuradaki genelleştirilmiş ifadeyi bu sefer indiriyoruz. YIT eşittir AI kosinüs diyelim KIX kosinüs KIX eksi omega IT artı phi diyelim. Phi burada faz dedik. Omega açısal frekans dedik. Açısal frekans 2pi çarpı f. Yani normal frekansı tanımlamıştık frekansı. Bunun 2pi yani burada dairesel olarak bu sefer periyodik olarak tekrar etmesi kendini. 2pi içerisinde 0-2pi aralığında periyodik olarak tekrar etmesine karşılık geliyor. K'yı burada dalga sayısı dedik. Yani 2pi bölü lambda. 2pi bölü lambda bu önemli. Lambda dalga boyu. Yani dalga boyu da iki dalga tepesi arasındaki uzaklık. Lambda. Frekansı da f. Lambda çarpı f bize dalganın hızını veriyor. C dalga hızını veriyor. Bu karakteristikler önemli mutlaka. Tabi buradaki matematiksel ilişkiye giriyor artık iş. Yani matematiksel olarak bu iki dalganın birbirinin toplanması durumu. Ona da mesela şöyle hemen çok kısa bir şekilde şöyle yazalım. Diyelim bir tanesinin genliği A1. A1 çarpı kosinüs K1 çarpı X olsun. Eksi omega 1. Yine omega 1 çarpı T artı phi 1 olsun. Bu birinci dalgamız. İkinci dalgamız da şöyle. Bunun toplamı A2 çarpı kosinüs K2 omega 2 phi 2 olsun. Matematiksel olarak bunlar toplanıyor dedik. Ve yeni bir artık dalga sayısı ve yeni bir şiddet devreye giriyor. Bu ikisinin toplamından. Bunun matematiksel detayına pek girmeye gerek yok. Zaten bu hesaplanabiliyor. Bu MATLAB'te de hesaplanır. Bunun ayrıca şeyini oluşturabiliriz. Pulse'ı oluşturan MATLAB fonksiyonu yazabiliriz. Farklı frekanslara sahip dalgaların birleşiminden oluşan ve pulse frekanslarını gösteren, bunun çizimini yapan, görselleştiren ve aynı zamanda bunu matematiksel olarak hesaplamasını yapan bir MATLAB fonksiyonu, MATLAB kodu yazdırabiliriz. Buna ayrıca bakarız sonra. Evet, bu noktada da söyleyeceklerim bu kadar.
Şimdi artık şeye geçebiliriz. Buradan itibaren hologram yapısına artık yavaş yavaş geçebiliriz. Yani asıl konumuza. Evet, şimdi de bu dalga girişimini şu ana kadar bahsettiğimiz konuların matematiksel modellemesine ve ardından MATLAB kodunun yazılmasına geçeceğiz. Ve bu noktada yine görselleştirmemizi yapacağız. Hani örneklerden bir diğeri de daha iyi anlaşılması açısından çarpıcı bir örnek. Örneğin bir konserdeyiz. Mekanın farklı noktalarında. Bu konser alanında belirli bir orkestra konser veriyor. Biz burada mekanın farklı noktasında bulunuyoruz diyelim. Burada sesi farklı duyuyoruz. Fakat buraya geçtiğimizde daha farklı duyuyoruz. Yani burada birbirlerine yani ortamla etkileşmesi nedeniyle, çünkü akustik dalgalar belirli bir şekilde yansımaya da sebep oluyor. Çarptıklarında, yani belirli bir engellerle karşılaştıklarında bunlar yansıyor. Yansıyan veya gelen dalgalar yansıyan dalgalarla girişim yapıyor. Ve bunlar da birbirlerini etkileşim içerisinde yok ediyorlar veya güçlendiriyorlar. Dolayısıyla belirli noktalarda nodal veya antinodal denilen, yani birbirini yapıcı veya yıkıcı girişimlerin bir arada bulunduğu, belirli lokalize olduğu yerler var. Orada sesler farklı duyulabiliyor. Farklı alanlarda farklı etkileşimlere girmesi şeklinde açığa çıkabiliyor. Bundan bahsettik. Şimdi bir de aynı zamanda bu vuruş frekansları da analizinde akustik, optik ve işte kuantum mekaniği gibi çeşitli fiziksel bağlamlarda da kullanılıyor dedik. Yani bu dalga girişimi ve vuruş frekansı olgusu fiziğin birçok alanında bir temel teşkil ediyor analiz için. Şimdi burada detaylı matematiksel modeli yapıp kodlama kısmına geçelim. Evet, dalga girişimini yukarıda tanımlamıştık zaten. Şimdi de yıkıcı girişime bakalım. Yıkıcı girişimde bir faz farkı oluşuyor dedik. Mesela örneğin birinci dalganın fazı Fi1 olsun. Fazı yani burada zamanlaması. Fi1 olsun. İkinci dalganın da Fi1 artı Pi olsun. Yani arada 180 derece atıyorum bir fark olsun. Şöyle bakalım. Evet. Fi1. Burada da Fi2. Yani Fi2 eşittir Fi1 artı Pi olsun. Şimdi yeni oluşan dalgada x sadece tek düzlemde yayıldığını varsayalım. A bunun genliği. A kosinüs. K dalga sayısı ve K pi omega K çarpı x eksi omega t artı Fi1 şeklinde toplanıyor. Eksi bunlar birbirine çıkartılıyor. A çarpı kosinüs kx eksi omega t artı Fi1 artı yani Fi2 şeklinde. Bu da yıkıcı girişimi tanımlıyor. İki dalganın birbirinden götürmesi durumunda. Bunlar da sıfır olabiliyor, yani y eşittir yx de eşittir sıfır olabiliyor. Yıkıcı girişim anlamında. Eğer güçlendiriyorsa birbirini bunlar toplanıyor. Bu şekilde değerlendirebiliriz. Şimdi vuruş frekansına bakacak olursak, vuruş frekansında da yxt yine yxt eşittir diyelim kosinüs k1 çarpı x eksi omega 1 çarpı t gibi bir fonksiyonumuz var. Artı kosinüs k2 çarpı x eksi omega 2 t gibi bir fonksiyonumuz var. Burada da trigonometrik olarak bunlar birbirine toplanıyor. Trigonometrik bir toplam söz konusu ve frekansları da farklı. Birisinin omega 1 açısal frekansı, diğerinin omega 2 açısal frekansı. Bunlar toplandığında dedik, yani evet, şimdi burada da matematiksel olarak burada trigonometrik ilişkilerden faydalanarak şu şekilde bir fonksiyon elde ediliyor. Ben tabi burada bunun çıkarımına girmiyorum detaylı olarak, izleyicilerimiz sıkılmasın diye. Ama metodolojik anlamda eğer yorumlarınızı da yazarsınız, eğer daha matematiksel ağırlık verelim mi vermeyelim konuya diye. En azından kavramsal olarak bunlar bir şekilde kafalarınızda canlansın istiyorum. Daha çok matematiksel ilişkilere girmeden, detaylarda boğulmadan. Bu şekilde elde ettiğimizde şuradaki dalga sayılarının farkı ve toplamları ve açısal frekanslarının farkı ve toplamlarının yarısı şeklinde ifade edilebiliyor. Bunu ifade ettikten sonra eğer bu frekanslar ve dalga sayıları birbirine çok yakın ise şuradaki pulse modülasyonu devreye giriyor. Yani burada vuruş zarfını temsil ediyor ve vuruş zarfı da
frekansların farkı şeklinde ifade edilebiliyor. Şimdi de kodlama kısmına geçelim. Kodlama örneğini verelim. Evet, burada da iki farklı senaryo için bir MATLAB kodu hazırladım. Şimdi burada öncelikle ilk senaryomuzda aynı frekanslarda ve farklı amplitütlerde ve fazlarda olmasını istedim dalgaların. Yani şiddetleri ve fazları farklı. Fakat frekansları aynı. İkinci senaryoda da pulse etkisini, yani bu bizim vurguladığımız burada vurgu darbe frekansının ve darbe modülasyonun etkisinin gözlemleyebilmek için farklı frekanslarda seçildi. Bu noktada bu ikisini çalıştırdığımızda, yani bu iki senaryoyu çalıştırdığımızda gözlemlediğimiz sonuç şu şekilde. Evet, çalıştırdık kodumuzu. Burada ilk senaryoda burada üst üste bindiğini, süperpozisyon yaptığını varsayalım. Burada genliğin yüksek olduğunu, yani aynı frekansta olsun bunlar, genlikleri farklı ve fakat fazları da farklı. Bazı noktalarda girişim yapacak, bazı noktalarda ne yapacak? Birbirini ne yapıyor burada? Birbirini götürüyor. Bazı noktalarda da birbirini güçlendiriyor ve dolayısıyla amplitüt dağılımı değişik oluyor. Yani şiddetinin dağılımı değişik oluyor. Bu dalgaları mesela tek tek kıyasladığımızda buradaki bunun yani genliği 0.7 diyelim. Buradaki, şunu biraz aşağıya alayım bir saniye. Şurada bunun aynı noktasında bunun genliği işte yine 0.7. Bu sefer ne oluyor? Burada 1.2 gibi, yani ne yapacak? 1.4 gibi, tam tabii yerini tespit edemedim. Birbirini ne yapacak? Kuvvetlendiriyor bazı nokta. Yani diğer bazı noktalarda da birbirini sönümlemesi durumu söz konusu. Yani diyelim şurada bunun tepesiyle bunun çukuru bir araya geldiğinde birbirini götürüyor. Daha düşük bir seviyede sinyal şey oluyor. Götürüyor birbirini, yani sönümleniyor. Ve bu noktada da süperpozisyon, yani iki tane fonksiyonun süperpozisyonu farklı fazlarda ve şiddetlere sahip fakat frekansları aynı olacak şekilde süperpozisyon esasına uyduğunu gözlemliyoruz. İkinci senaryomuzda da şuradan görüldüğü gibi burada farklı frekanslarda da belirli bir zarf bandı oluşuyor. Eğer bunlar çok yakınsa tabii birbirine. Bu frekanslar burada çok yakın seçmedik. Frekansları birbirine uzak seçmiş olduğumuz için şöyle kaotik, karmaşık bir ne derler ona, sinyal dağılımı elde etmiş olduk. Frekanslarını gördüğümüz gibi mesela bir saniye içerisinde buradaki tekrar sayısı bunun farklı frekansa sahip. Burada mesela kaç hertz? 1, 2, 3, 4, 5 hertz. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 civarı, 6 hertz civarı. Frekansları olmasına karşın burada da puls belirli bölgelerde odaklanmış. Şuradaki pulslar gibi şöyle şu iki noktada gözlemleyebiliyoruz. 1 hertzlik olacak şekilde, yani bu da ne olacak? Bir saniyede kendini bir sefer tekrar edecek. Yani şu bir puls olmuş oluyor totalde. Şurada gösterdiğimiz kısım. Şurada da diğer bir puls olmuş oluyor. Gibi yaklaşık yani. Tabii. Evet, bu şekilde de bu kodu zaten paylaşırım sizinle de. Umarım ilginizi çekmiştir bu noktada. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Sonra hologram kısmına geçeceğiz. Bu bir sonraki videomuzda hologram üzerine olacak. Yine bizi dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma da abone olursanız çok memnun olurum. Destek olması açısından. Eğer ilginizi çektiyse konu. Söyleyeceklerim bu kadar bu videoda. Teşekkür ederim tekrardan. İyi günler.